Unity Canvas kullanımı. Canvas nedir? Canvas oyun dünyasının veya uygulamanın duvarı olarak düşünülebilir. Bu duvar, üzerine çeşitli nesneleri, örneğin metin, düğmeler, görseller yerleştirmenize ve bu nesneleri görüntülemenize olanak tanır. Canvas, 2D dünyada oyun nesnelerini ve kullanıcı arayüzü, UI, öğelerini düzenlemenizi sağlar. Aynı zamanda 3D dünyada da kullanılabilir. Görsel tasarım. Oyununuzdaki veya uygulamanızdaki görsel öğeleri düzenlemek için Canvas kullanabilirsiniz. Örneğin, arka plan resimleri, karakterler, nesneler ve diğer görsel öğeleri Canvas üzerine yerleştirerek sahneyi tasarlayabilirsiniz. Ekran boyutu bağımsızlığı. Canvas, farklı ekran boyutlarına ve çözünürlüklerine otomatik olarak uyum sağlayabilir. Bu, oyununuzun veya uygulamanızın farklı cihazlarda sorunsuz çalışmasını sağlar. Oyun menüleri. Canvas, oyun menülerini ve başlangıç ekranlarını oluşturmak için kullanılır. Oyunculara oyunu başlatma, ayarları değiştirme, seviyeler arası geçiş yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilecekleri bir arayüz sağlar. Düğmeler ve kontroller. Canvas üzerindeki düğmeler, kaydırıcılar, anahtarlar ve diğer UI kontrolleri, oyunun etkileşimli özelliklerini yönetmek için kullanılır. Örneğin, oyun içi işlemleri tetiklemek veya ayarları değiştirmek için kullanılabilirler. Bilgilendirme ve görsel geri bildirim. Canvas, oyun içindeki bilgilendirmeler, mesajlar ve görsel geri bildirimlerin görüntülenmesi için kullanılır. Oyunculara olaylar, görevler ve oyun durumu hakkında bilgi verir. Envanter ve item listeleri. Oyunlarda envanter sistemleri için Canvas kullanılabilir. Oyuncuların envanterlerini görüntülemesi, eşyaları taşıması, kullanması veya envanter öğelerini düzenlemesi için kullanılır. Puan tabloları ve liderlik sistemleri. Oyuncuların puanlarını ve liderlik tablosunu görüntülemeleri ve rekabet etmeleri için Canvas kullanılabilir. Bu, oyuncuların başarılarını karşılaştırmasına ve rekabet etmesine yardımcı olur. Oyun içi harita ve mini haritalar. Unity'de Canvas, oyun içi haritaların ve mini haritaların oluşturulması için kullanılabilir. Oyuncuların konumlarını ve hedeflerini takip etmelerine yardımcı olur. Diyalog ve etkileşimler. Hikaye tabanlı oyunlarda karakterler arası diyaloglar, etkileşimler ve seçenekler için Canvas kullanılabilir. Bu, oyun hikayesini ilerletmek ve karakterler arasındaki etkileşimleri yönetmek için kullanışlıdır. Ayarlar ve seçenekler. Oyun ayarları, ses, grafik ve diğer seçenekler için Canvas kullanılabilir. Oyuncuların oyunun görünümünü ve davranışını özelleştirmelerine olanak tanır. Canvas kullanımını size gösterebilmek için 2 boyutlu bir proje oluşturdum. Canvas, bir UI öğeleri grubunun nasıl çizileceğini kontrol eden bir bileşendir. Bütün UI öğeleri bir Canvas'ın alt öğeleri olmalıdır. Bir sahnede birden fazla Canvas bulunması mümkündür. Ancak bir UI elemanını burada kullanabilmek için en azından bir tane Canvas'a ihtiyacımız vardır. Canvas ögesini eklemediğimiz bir sahneye herhangi bir UI ögesi eklediğimizde yeni bir Canvas oluşturulur ve UI ögesi bu Canvas'ın alt birimi olarak eklenir.
UI ögesini kanvasın altından çıkardığımızda görüntülenmesi ve kullanılması mümkün değildir. Canvas'ın özelliklerini size gösterebilmek için Canvas'ıma bir panel ekliyorum. Her Canvas'ın farklı olası render modları bulunmaktadır. Render modu açılır menüsünü kullanarak ayarlanabilir. Screen Space Overlay en yaygın render modudur ve bir canvas için varsayılan render modu ayarıdır. Screen Space Overlay seçildiğinde, UI sahnenin üzerine bindirilecektir. Ve tüm UI öğeleri bu modda sahnede çizilen diğer her şeyin üstünde olacaktır. Bu modda Canvas ekranı otomatik olarak dolduracak ve ekran ayarları değiştikçe otomatik olarak yeniden boyutlandıracaktır. Screen Space Overlay modunda, Canvas Rect Transform bileşenini kontrol eder. Ve tüm Rect Transform bileşeni düzenlenemez durumda olacaktır. Canvas, Rect Transform içindeki tüm değerleri ekranı otomatik olarak dolduracak şekilde ayarlar. Bu render modunun Pixel Perfect seçeneği bulunmaktadır. Pixel Perfect seçildiğinde, UI öğeleri çizildiğinde en yakın piksele ayarlanır. Bu bazı durumlarda UI öğesinin görünümünü keskinleştirebilir. Screen Space kamera, Screen Space Overlay'e oldukça benzer. Ancak, sahnedeki belirli bir kamera tarafından çizilir. Bu, kameraya özel ayarların Screen Space bir UI'ya uygulanmasına izin verir. Bu mod için Sample Scene'de boş bir alana sağ tıklayıp yeni bir kamera ekliyorum. Ve oluşturduğum kamerayı Render kamera bölümüne sürükleyerek ekliyorum. En yaygın kullanılanı, UI'ya derinlik hissi vermek için bir perspektif kamerasının kullanılmasıdır. Bu modda, Canvas otomatik olarak kameranın görüntü alanını dolduracak ve kameranın görüntü alanı ayarları değiştikçe otomatik olarak yeniden boyutlandıracaktır. Bu render modunda, Rect Transform da tamamen Canvas tarafından kontrol edilmektedir. Bu render modunun Pixel Perfect dahil birkaç seçeneği bulunmaktadır ve bu seçenekler, Screen Space Overlay modundaki gibi davranır. Render kamera, bu Canvas üzerindeki UI öğelerini renderlayacak kamerayı ayarlamak içindir. Eğer bu seçenek boşsa, Canvas bileşeni Screen Space Overlay ayarlarını kullanarak bu kanvası renderlayacaktır. Screen Space kamera seçildiğinde ve Canvas bileşenine bir kamera atanırsa, UI öğeleri kameranın görüntü alanına taşınacak ve uygun hale getirilecektir. Bu, UI'ın sahne görünümündeki bir oyun nesnesine göre renderlanmasına olanak tanır.
UI öğelerinin sahnede nerede renderlanacağını kontrol etmek için Plane Distance kullanarak kanvası kameraya daha yakın veya daha uzak konuma taşıyabilirsiniz. Canvas ve UI öğeleri, kameranın önünde bulundukları pozisyona göre görüntü alanına uyacak şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırılacaktır. Plane Distance'ın, render kamerasının yakın ve uzak clipping planes içinde olması gerektiğini belirtmek önemlidir. Screen Space kamera kullanılırken Canvas, sahnedeki herhangi bir kamera tarafından renderlanabilir. Bir kanvası ve içeriğini sahneyi renderlayan diğer kameralardan izole etmek için kameranın Clear Flux, Cooling Mask ve Depth özelliklerini kullanabilirsiniz. Render Mode Vault Space, UI öğelerini sahne hacminde çizer. Bu UI öğeleri sahnedeki sabit nesneler veya konuşma balonları gibi hareketli nesneler olabilir ya da sahnedeki oyun nesnelerini takip eden oyuncu etiketleri gibi şeyler olabilir. Vault Space, modundaki bir kanvas hakkında ilk dikkat edilmesi gereken şey, kanvasın artık rect transform'u kontrol etmemesi ve kanvasın dünya alanında herhangi bir yere ayarlanabileceğidir. Bir sahnede birden fazla kanvas olabileceği anlayışıyla, Vault Space UI öğeleri için gerekli olan yeni Vault Space kanvasları oluşturmanız olağandır.